Yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. 62 levele ulaştı çarımız. Jobumuz da 48 level oldu. Yalnız bugün şarjımız maalesef bug'a girdi. Bazı günler yani siz ne kadar hassas davranırsanız davranın. Maalesef oyunun saçmalıkları sistemi ele geçirebiliyor. Bizim şarjımız da bugün bug'a girdi. Gir çık yapsam da 10 dakikalık şarj veriyor. Mavi bar veriyor sadece. O yüzden bugünlük akşamüstü 6'ya kadar bu mor barla idare edeceğiz. Şu an yani normalde 2700 exp almam gerekirken bir yaratık keserken işte 1350-1400 civarında veriyor. Maalesef yarı yarıya düştü. Biz de o yüzden görevlere odaklanmaya devam edeceğiz. Şu an ben Yeti görevlerini yapıyordum. Bu görevleri bitirmiş. Hem dedim beraber videoda bu şakramlara, edimmulara geçiş yapalım. Oradaki çarımızın durumunu bir test edelim. Oradaki görevi aktif edelim. Onun haricinde bugün ne konuşacağız? PH botla ilgili bugünlük çok uzun muhabbetlere girmeyeceğim. Sadece şimdi 61 levellerde yeni Dimension Pillar'lar çıktığı için şakramların bu envy yaratıkları çok daha güçlü. Bir oraya gittiğimiz zaman onu da test edeceğiz. Eğer yani o pilleri kesemiyorsak bottan o envilere saldırtmamayı nasıl ayarlayacağımızı göstereceğim yani. O kısa bir ayar olacak. Onun haricinde bugünlük ana konumuz, yardımcı konumuz yani. Job itemlerine girmek istedim. Bu yoğun istek üzerine arkadaşlarımızın yani en az bir 7-8 arkadaşımızın ısrarı oldu. Bugünlük sadece job itemlerini tercih ederken yani hazır formatta alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında hem TR Suro hem de Ay Suro'da bir genel o değerlendirmeleri yapacağız. Ne gibi taktikler uygulayabiliriz? Aynı zamanda bu itemlerde işte Sos, Moon, Sun vesaire bir sürü muhabbetler var. Kendi aralarında common, fiziksel, magical defans verenleri var. Biraz hani kafa karıştırıcı olabiliyor. Bir o konuları özetleyeceğim. Örnek veriyorum 3-4 video sonra Jupyter yapımı vesaire ya da kervan çekerken bende onun bir tane skripti de var. O çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum, onu test ederiz. Hem sizden o skripti paylaşırım. Otomatik o job taşıma muhabbetini nasıl yaptıracağınıza yönelik bir skripti. Hani böyle böyle kademe kademe job sistemini de çözümlemiş olacağız. Şimdi arkadaşlar ben çarımızı bir taklamakana götüreyim. Oradaki görevleri ayarlayayım. Görevi alsın. Oraya gittiğim zaman videoya tekrardan giriş yapacağım. Önce bir Chakra Medium'larda bir düzenimize bakalım. Mesela Yeti'lerde Lives'lı kasamıyorum. Çünkü Giant falan çıktığı zaman bunların fiziksel damage'i çok yüksek yani Yeti'lerin. Ben Live açtığım zaman canım 1500'e düşüyor. Biraz HP yönünden sorunumuz olduğu için sıkıntı çıkıyor diye kapattım. Belki Edimmularda onların Magadak skill'leri de var çünkü. Hem fiziksel vuruyor o yılan gibi yaratıklar hem de mag vuran skill'leri var. Orada belki duruma göre life da açabiliriz yani. O yüzden taklamakana giriş yaptığımda videoya gireceğim. Devam ediyoruz. Evet, taklamakana giriş yaptık arkadaşlar. Şöyle Edimmu şakramlarda güzel bir slota gelmiş. Bottan göndermiştim çarı otomatik. Kesme görevimize başladı. Gayet de güzel X veriyor bu görev. Yaklaşık 6 milyona yakın X verecek. 3 defa da tekrar ediliyor. Bizim de level atlamak için 31 milyona ihtiyacımız var. İşte bir yandan da keserken gelecek görevleri var. Yani biz bu görevlerin hepsini yaptığımız zaman bir de bunların ayrı ayrı toplama görevleri var. Onların hepsini yaparız. Muhtemelen bir 64-65 level civarına geliriz. Oradan da artık karralara geçiş yaparız. Yalnız burada da life açamıyoruz maalesef. Çünkü fiziksel vurdukları zaman yine can problemimiz meydana çıkıyor. Aslında o Jopitem diyorum ya. Mesela şu an ben çarıma biraz sevgi gösterebilsem yani. Çok vakit ayıramıyorum şu an çarı. Bir job set ayarlasam. Onun vermiş olduğu ekstra blue'larla burada yani hayli hayli life açıp devam edebilirim. Ama ta serinin başında da söylemiştim. Biz burada biraz daha fiyat performans şeklinde kasıyoruz bu çarı. O yüzden yani şimdi bir job setin çünkü maliyeti falan o kadar düşük şeyler değil. Komple bir full blue set aldığın zaman
biraz maliyetli. Kratos'ta da henüz daha gold çok değerli. Bu tarz job itemlerinin Türk lirası cinsinden maliyeti yüksek. Bizim için de erken yani. Biz daha şu setlerin tabletleri bile satılmadığı için yerden düşenleri basıyorum anca böyle. Mesela göğüslüğe bir STR4, Int 4 basabilmişim. MP 150 basabilmişim. Şunlara bir 250 bir stamina basabilsem, HP basabilsem. Zaten şu 3 parçadan 750 puan gelecek bize. Burada life da açacağız. Her şeyi yapacağız. O yüzden hani biraz sabırlı davranacağım. 8 degree setimizi çektikten sonra o seti artı 3'te bırakmam artık. Artı 5 set yaparım. Ondan sonra Nia'larda falan farm yaparken 8 degree tabletler düşmeye başlıyor. Bu arada 64 level ve üzerinde bu token sistemi olan Aysura'da maalesef 8 degree tabletik o karalarda falan düşmeyecek mesela. Normalde 65-67 level yaratık onlar. Ama tablet olarak maalesef 7 degree atıyor. Hani bizim o tabletleri düşürebilmemiz için Nia'lara geçmemiz lazım o 71'liklere. Anca o zaman 8 degree tabletleri toplayabileceğiz. Şimdi neyi test edelim? Bir tane Dimension Pillar bulayım. Şu an bot kendisi bulamadı. Hani bir süredir onu bekliyorum aslında. Normalde benim bot ayarımda bizim bu Wizard'ın Earth Barrier skill'ini basıp pile atak yapıyor çarımız. Bir bakalım 61 level enviler eğer çarımı çok rahat yatıracaklarsa bu arada yardımcı buff ayarları ta o ikinci videoda anlattığım gibi hala. Benim canım %50'nin altına inerse ikinci orbit skill'i devreye giriyor. Çar kalkanını takıyor. Defansif moda geçiyor. Ama enviler şimdi 3 tane envi atıyor pilden. Bir anda çıkıp bize tek atarsa üçü birden o zaman bize acil durum buff'u değil hiçbir şey kurtaramaz. Bir test edelim o yüzden. Duruma göre bottan o pillere saldırmayı engelleyeceğiz. Yani onları görmezden engelleyeceğiz. Şimdi ben bir pil bulayım, etrafta bir dolaşayım. Bulduktan sonra videoya gireceğim tekrardan. Evet arkadaşlar, pil bulamadım yani. Komple taklamakını dolaştım. Anca şöyle bir tane envi bulabildim. Bunu kenarıya çektim. Şimdi bunun üzerinde test yapacağız. Gördüğünüz üzere bayağı bir vuruyor. Üzerinde kalkan takılı. Ona rağmen 500-500 vuruyor. Muhtemelen şu bariyer skillini üzerime aldığım zaman da bu damage'i bana atmaya devam edecek. Biz buradan gelen damage'i 3 ile çarpacağız. Çünkü bir pilden 3 tane yaratık çıkıyor. Ona göre ölçümümüzü yapmış olacağız. Şimdi bir defa daha vursun. Şunu taktık. Toprağa verdik. İşte 450-490. 3 ile çarpsak bunu 500-500. Hepsi o kadar da milimetrik aynı saniyede vurmasa yani kapatmamızı gerektirecek bir durum yok şimdilik. Hani muhtemelen arada bir ölür. Neden ölür? Edimmu vesaire dışarıdan bir de yaratık gelirse bu envilerin üzerine o zaman kesemez. Ben gene bottan göstereceğim o ayarın nasıl yapıldığını. Çünkü o ayarı yapınca da biraz riskleri olabiliyor. Şimdi oradan biz pilleri göz ardı et dediğimiz zaman dışarıdan bir de şimdi ben video falan çektiğim için çok seven arkadaşım olduğu kadar sevmeyen de olabiliyor. Gelip geçerken gördüğü zaman beni ne yapacak? Eğer Hunter üzerinde değilse bile civardaki bütün pilleri kesecek yani o envileri üzerime yollayacak. O yüzden o ayarı yani şu an riskli de olsa kesebildiğini kessin. Arada bir ölse de benim için çok zamanın önemi yok. Şunu bir kendim bir keseyim hemen. Ondan sonra bot sayfasından bu envileri nasıl göz ardı ettireceğimiz konusuna geçeriz. Evet, bot sayfasından arkadaşlar sol taraftan Protection kısmına geliyoruz. Burada yukarıda Monster Preference diye bir seçenek var. Buna tıkladığımız zaman şöyle bir sayfa geliyor. Sağ tuş deyip et diyoruz. Buradan tip kısmına tıklıyoruz. Burada eklemek istediğiniz yaratığın tipini seçin diyor. Şuradan aşağıya Pillar Envy diye bir seçenek var. Bunu tıklayıp ok dediğimiz zaman bunları buraya ekledi. Şimdi biz bunun üstüne tıklıyoruz. Sağ tuşu yapıp burada ignore dediğimiz zaman artık bu pilleri görmezden geliyor. Yani buna gidip saldırmıyor. Şurada bir de avoid diye bir seçenek var. Eğer buna dersek bu da kaçınma anlamına geliyor. Şimdi biz mesela
alan vuran skill'ler yapsaydık avoid yapmamız da mantıklı olabilirdi. Çünkü yandaki yaratıkları vurduğumuz zaman pillere sekme riski var. Yani direkt o bölgeden uzaklaşması daha hayrımıza olurdu. Ama bizim şu an 2 tane kullandığımız skill var. Bunlar da yani alan skill'i değil zaten. Direkt spesifik yaratığa vuran skill'ler. O yüzden bizim için şunu ignore kategorisine getirmesi daha mantıklı. Hani siz de buradan eğer baktığınız çarınız çok zorlanmaya başladı. Buradan diğer yaratık tiplerini de ekleyerek böyle tercihler yapabilirsiniz. Hani çünkü durumdan duruma değişeceği için şimdilik benim yaşadığım zorluk pillar zorluğuydu. Yani yarın öbür gün belki başka bir zorluk çekersek başka bir şeyler ilave etmeye çalışırız oradan. Ama dediğim gibi ben yine de biraz riske gireceğim. Zaman açısından benim çok problemim yok. Hani siz biraz daha çarınızı hani pür dikkat kasıyorsanız şayet ya o zaman açabilirsiniz. Ben şimdi bunu az önce dediğim sebepten dolayı muhtemelen gelecekleri sağımda solumda ya da başka botlar kesiyor bazen o pilleri. Ölüyor bu ayarı yapmadıkları için. Bir iki tane envy kalıyor. Bakın şurada bir tane yürüyor hatta. Şunu remove diyeyim. Bakın şurada bir tane envy var. Şimdi ben eğer oradan gidip ignore dersem bunu da sallamıyor. Bu geliyor tek başına yatırıyor bu sefer. Saçma oluyor. O yüzden biraz riskli de olsa ben açık bırakacağım. Şimdi Jupiter kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Yalnız onun için daha fazla item alternatifi değerlendirmemiz lazım. Onu ay soruda değil, şimdi TR sorudan bir server'a geçeceğim. Ya Knidos'a ya Nemrut'a geçerim. Hani orada daha bol itemler olduğu için direkt Consigne üzerinden tartışmamız biraz daha kolay olur. TR soru artık Nemrut'a geçerim muhtemelen. Nemrut serverında job muhabbeti için oraya geçiyoruz. Devam ediyoruz. Evet, Nemrut serverına geldik arkadaşlar. Şimdi burada daha fazla alternatif göreceğiz job itemlerle ilgili. Burada Consigne'den en aşağıya girdiğimiz zaman meslek ekipmanları bölümü var. Burada TR Sura'da şu an maksimum 4 degree job itemler açık. 1, 2, 3, 4 yani. Ay Sura'da bir de ekstradan 5 degree açık. 5 degree de 120 leveli ifade ediyor. Şimdi değerli dostlar buradan 4. seviyeden başlayalım. Burada başlardaki kelimeler bu itemlerin sos mu, moon mu, sun mu olduğunu ifade ediyor. Şu sonlarındaki fiziksel, common ya da magic. Bunlar da itemin türünü ifade ediyor. Şimdi burada 3 kategori aynı itemlerde olduğu gibi. Sos, moon ve sun diye 3'e ayrılıyor. Kalite olarak. Yani moon sun'dan defans değeri olarak bir tık daha fazla. Aynı şekilde yandaki ifadelerse fiziksel dediği bu sizin fiziksel defansınıza biraz daha avantaj sağlıyor. Magic dediği büyü defansınıza biraz daha avantaj sağlıyor. Common dediği ise her ikisini birden ortak içeriyor. Mesela şuradaki iteme bakalım. Hem fiziksel emilim veriyor hem de büyü emilim veriyor. Şimdi burada tabii ki fiyatlar çeşitleniyor. Zaten burada da mesela Airstream'in common'ı 200'den. Ama diğerleri sadece fiziksel olanlar vesaire görüyorsunuz fiyatları biraz daha uygun. Common olması tabii ki daha mantıklı ama duruma göre bazı fiyat performans tercihleri yapabilirsiniz. O konuya birazdan geleceğim. Şimdi önce şu isimlerden başlayalım. Şimdi 4. degree'de Airstream ismini görüyorsak bu sos anlamına geliyor. Aura ifadesini görüyorsak bu moon anlamına geliyor. Splendor ifadesini görüyorsak bu da en kalitelisi yani 100 levellik job itemlerin sun itemi anlamına geliyor. Şimdi 3. degreelere inelim. Bunları takmak için 80 level olmak gerekiyor. Sağ kısımdaki mantık aynı. Fiziksel, magic ve common. Sol taraftaki kelimelerin anlamları ise burada. Eğer bead ile başlıyorsa bunlar sos parça. Magic ile başlıyorsa bunlar moon parça. Eğer precious diye başlıyorsa bunlar da sun parça oluyor. 80 levellik. Şimdi 2 degree'ye inelim. Burada da artık 50 seviye itemler var. Eğer burada nerede o?
chopper ifadesini görüyorsak bu itemin sos olduğu anlamına geliyor. Alloy ifadesini görüyorsak bu itemin moon olduğu anlamına geliyor. Steel alloy ifadesini görüyorsak bu da 50 level itemin sun item olduğu anlamına geliyor. Birinci degree'ye inince durum biraz daha karışıyor. Burada her birinin ismi farklı. Burada da örnek veriyorum. Adamantine dediği moon oluyor. Burada Book of Ring mesela. Bu da moon olması lazım. Ya bu birinci degree için açıkçası ben de tam şimdi hatırlayamadım. Şuradan bakmam gerekiyor değerlere. Yani 20 levellik itemde sun olsa da moon olsa da sos olsa da çok bir değer farkları yok zaten arasında. İşte 0.4 ise diğeri olacağı en fazla 0.3 olacak. O çok önemli değil. İtem grubunun seviyesi arttığı zaman aralarındaki fark artıyor. Şimdi burada bunu neden anlattım? 20 level, 50 level itemlerde siz eğer bir job set tercih edecekseniz yok o set sos olmuş, moon olmuş, sun olmuş çok fazla önemi yok. Bu hem ay sura için geçerli hem de tr sura için geçerli. Sizin yani genel olarak şöyle bir mantıkla devam etmeniz daha sağlıklı olur. Bu itemlerin öncelikli en büyük verdiği fayda blue'ları. Yani ACC'lerden siz STR3 int 3 alabiliyorsunuz. Kıyafetlerde ekstradan bir de HPMP 300 geliyor 6 parçaya. Bir de silaha da STR3 int 3 geliyor. Yani toplamda 33 STR, 33 int, 1800 HP, 1800 de MP kazanıyorsunuz bu itemlerden. Sizin taktik olarak önce yapmanız gereken full blue bir sete odaklanmak. Yani 3 3 300 300. Bunu bot char'ları için vesaire yapmadığınızı varsayıyorum. Eğer bot char'ı vesaire yapıyorsanız onlara 2 2 200 gibi ya da 1 1 100 gibi tercihler de yapabilirsiniz ucuza kaçmak babında. Eğer ana char'ınızı job set düşünüyorsanız ilk önceliğiniz yok 20 level sun olmuş. Ya sos olsa ne olacak? Sen önce uygun fiyata full blue bir setini tamamla. Bu 20-50 level karışık olabilir. İçinde bir iki parça 80 olabilir. Fark etmez. Önemli olan 11 parçanın 11'inden de bu blue'ları elde et. Geri kalan buradaki defans değerleri artık sonunda devreye giriyor. Mesela Nemrut serverındayız. Geçen bir arkadaşımın job set satıyordum. İşte 50 level job setti yanlış hatırlamıyorsam. 20-50 karışık da olabilir. Yani o sos mu moon mu diye falan diye soruyor bana. Ona da aynısını ifade ettim. Yani çok bir önemi yok. Sen zaten daha 92 level misin nesin yani? Sen bir 100 level'e git. Bir itemlerini o final item dediğimiz 98, 99, 100 level itemlerini bir tak. Artı 7 artı 8 setini yap. Sonra full blue job setine dönersin. Onları artık 100 level sos mu yapacaksın? 80 level sunkamın mı yapacaksın? Ona göre taktikleri düşünürsün. Yani başlangıçta dikkat etmemiz gereken full blue olsun da nasıl olursa olsun. Şimdi ikinci kısımda şu değerleri bir inceleyelim. Örnek veriyorum. Degree'ler arasında nasıl itemlerde bir defans değeri farkı var. Mesela job iteminin 2 degree'sinin sun parçası örnek veriyorum 3 degree yani bir üst degree'nin sos parçasına kıyasla defans değeri nasıl değişiklik gösteriyor. Bunu izah edebileceğim 2 tane örnek bulayım. Videoya tekrardan gireceğim. Evet, gerekli örnekleri buldum arkadaşlar. Şimdi bir tane 2 degree'nin sun kolyesinin defans değerine bakıyoruz. Bunun 1.3 büyü emilim desteği var. Aynı şekilde 3 degree'nin gidip bir tane sos, yine magic, yine kolye eşdeğer parçasını bulduk. Bakın burada da büyü emilimi 1.7. 2 degree'nin sunu kaçtı? 1.3. Yani arada 0.4 fark var. Aynen itemlerde olduğu gibi burada da mantık aynı. Degree itemin kalitesini tokatlıyor. O yüzden az önce dedim ya 20 level, 50 level, hatta 80 level. Bunlarda sos, sun, mun çok fark etmiyor.
sizi diğer oyuncularla yarıştıracak olan ince nüanslar. Bir yerden sonra herkes zaten artı 8 artı 9 setini çekiyor. Ne yapıyor insanlar? S level almaya çalışıyor. 2000 lira 3000 lira fazladan para verip. Neden? Normal devile göre %5 daha fazla can sağlamak istiyor. Job item seçimlerinde de çok önemli. Siz öyle taktikler yapabilirsiniz ki en ucuz parayla rakibinizden daha az para harcayarak onu yenebilirsiniz. Şimdi bunları anlatıyorum. En son job itemleri anlatmayı bitirdiğim zaman size kendimin uyguladığı ve çok da verim aldığı bir fiyat performans taktiğini anlatacağım. Ve 4 degree yani TR Sura'da 100 level job set takabilirsiniz şu an. 1 ton para harcamaktan belki sizi bu taktik kurtarabilir diye düşünüyorum. Şimdi bu arada 5. degree itemler içinde burada yok. Aysuro'da da aynı mantık geçerli. Benim şimdi o Kratos'ta kastığım çar. Şu an ben zaten setimin blue'larına basamadığım için çok dikkat etmiyorum. 9 degree'ye geçtiğim zaman artık o setimin blue'larını falan tamamlayacağım. Tabletler satılmaya başlayacak. Conceal'dan alacağım. Kendim düşüreceğim. Tamamlayacağım. Artık baktım çar yine zorlanıyor. Ben de orada job set arayışına gireceğim. Önceliğim ne olacak? 20 level, 50 level, 80 level, sos, moon, kamu falan bakmayacağım. Fiyat performans olarak full blue bir seti parça parça tamamlarım ben. Çünkü set olduğu zaman uygunu bulması biraz zor oluyor. Bunu daha önceden anlatmıştım. Parça parça toplaması en mantıklı. Bir full blue set yapacağım. Sonra ta ne zaman değiştireceğim? Job levelim 120 level olduğu zaman orada artık Inca itemler var yani. 5. degree'nin sun item oluyor. Orada artık Inca Common. Yani hem fiziksel, magic, bütün defansları veren itemleri tercih edeceğim. Çünkü orada fiyatlar TR Sura'ya göre gene biraz daha makul. Orada siz bir tane parçayı Türk lirası hesabıyla 100-150 liraya falan çözebiliyorsunuz bir tane Sunkam'ını. Tabii o Kratos gibi yeni serverlarda da çözemeyebilirsiniz. Hani benim dediğim iSuro'daki diğer serverlar için. Aşağı yukarı 150 lira falan yani bir tanesi. Burada sadece Nemrut'ta tek parça Splendor Common almak isteseniz yani yaklaşık olarak bir 1500 lira falan en az gözden çıkarmanız lazım. Ki bulması da çok zor yani. Belki 2000-2500 de olabilir piyasası tam bilmiyorum. O yüzden özellikle TR Suro oynayan oyuncularımızın biraz sonra anlatacağım taktiği ve uygulamaları onların faydasına olabilir. Şimdi o benim uyguladığım taktiği açıklama kısmına geçeyim. Şimdi 4. degree'ye geldik. Nemrut'la işte çarımı kastım 100 level oldum. 20-50 level bir tane karışık full blue bir job setim vardı. Artık setimi yaptım. Çarım 100 level oldu. Final itemlerimi seçtim. Artı 8 artı 9 setimi düzdüm. Bunu da neden diyorum? Şimdi gidip 98 level artı 5 set olsa üzerimde ya da sos set olsa çünkü stok 10 degree'nin sos itemlerinin defans değerleri düşük. Yani final itemler sus itemlere göre çok daha kaliteli. Oradaki problemleri bir minimize etmemiz lazım ki bu job setteki kıl yün detayları girelim. Önce setin, silahın dediğim gibi önce oraları bir belirli kalite standardının üzerine çıkartacaksın. Sonra job setini full blue'yu tabi yapmıştık. Üzerine oradaki defans değerlerini nasıl iyileştirebilirim diye düşünmeye başlayacağız. Şimdi burada da benim önerebileceğim en güzel taktik şu. Bunu kendim uyguladım. Tabii ki biraz uğraştırıyor. Biz çünkü para vermek istemeyen tayfayız. Ne yapacağız? En az parayla maksimum verimi hedefleyeceğiz. Şu an 4. degree aksesuarlara geldiğimiz zaman mesela burada bir tane Splendor yani Sun fiziksel parça var. Bu neydi? 2.3 benim sadece bana saldırı yapılan fiziksel saldırılara karşı dayanıklılık sağlıyor. Magic'lere karşı. Yani ben bir kalabalık ganka girdiğim zaman kafama meteor attıkları zaman bu parçanın bana defans olarak hiçbir katkısı olmayacak. Ne zaman olacak? Birebir bir PvP attığımı düşünelim. STR bir çarla. Karşımda bir tane glaive çar var. O çara karşı bu item bana fayda sağlayacak. Neden anlatıyorum bunu? Birazdan birleştireceğim. Şimdi aynısını bakın bir de Splendor Magic.
Daha burası hani yeni server, fiyatlar biraz yüksek yani. 700'e mi atmış arkadaş? Artı 6 setini mesela. Artı 7 setini. Nemrut piyasasında henüz daha itemler bol değil. Knidos'ta bunları yani yarı yarıya falan bulabilirsiniz fiyat olarak diyorum. Yani Common'ını dediğim gibi zaten 1500-2000 lira bir tane parçası. Bu parçanın biraz daha fiyat olarak makul olanlarını topladığımızı varsayalım. Yani benim stratejim de şu. Hem Magic Splendor hem de fiziksel Splendor. İki tane set ayarlıyorum. Silahım hariç. Eğer Spear'sam yani bir tane, onun gene common'ları çok yüksek. Onlarda mesela Sos Common falan tercih edilebilir. Ya da Sun Magic. Gene fiyat performans itemi olarak öyle bir şey alırım. Silah değiştirmem. Ama kıyafet olarak geri kalan şuradaki 10 parçayı hem Splendor Magic yaparım hem de Splendor fiziksel yaparım. Fiziksellerin fiyatları gayet uygun oluyor zaten. Çok rahat bulursunuz. Magic'leri de biraz arayarak böyle şu an yani öyle bir rastgele baktığımda bile denk geldi. Biraz arasanız emin olun bunları 200-300 eme falan kapatırsınız parça başı. Komple iki tane set hazırlıyoruz. Bu Splendor Magic'i ne zaman giyeceğiz? Örnek veriyorum, kalabalık ganglara girdiğimiz zaman, kale savaşına girdiğimiz zaman ya da job savaşına girdiğimiz zaman oyuncuların büyük çoğunluğu Spear, Wizard yani genelde yüksek damage üzerine oynar arkadaşlarımız. 10 çarın 8 tanesi öyle olur. Kalabalık ganglardan bahsediyorum. Öyle durumlarda hemen bu seti giyiyoruz. Diğer set bizim nerede avantajımıza geliyor? Fiziksel seti de atıyoruz ikinci ya da açtıysak üçüncü sayfamıza. Diyelim bir oyuncuyla tartışma içine girdik. PvP yapacağız. Yani bu kadar seviyeli olmaz da hadi diyelim ana avrat küfürleştiniz. Gel dediniz kim kimin ifadesini alacak. Şimdi diyelim ben bir tane Spear çarım. Karşımda setimde Garment. Job setimde Splendor Magic. Yani ben üzerime artık Magic defansı doldurmuşum da doldurmuşum. Hem Garment almışım hem bir de job setimi Magic seçmişim. Karşımdaki rakibime bakıyorum. STR Glaive. Örnek veriyorum. STR bir çar. Şimdi bu adam benim üzerimde damage test yapar. Yani rekor kırar. Çünkü ne kadar setim sağlam olursa olsun karşımdaki rakip de güçlüyse ve onun seti bana göre benim Spear çarıma daha mantıklı dizilmişse o çar beni alır. Ama benim elimde eğer bir de Splendor fiziksel setim hazırda olsa ne yapardım? Hemen tık 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 değiştirirdim 10 parçayı. Fiziksel sete geçtiğiniz zaman şuradaki bu küçük detaylar işte 1.8, 2.9, 2.3 bunlar toplandığı zaman bir fark yaratıyor. Yani fiziksel emiliminizi bir anda 10 puan arttırıyorsunuz. Bir de kıyafetlerden gelen 30 defans, 40 defans, 20 defans, parçadan parçaya değişen defans değerleri var. 6 parça için bunu topladığınız zaman ekstra kendinize bir 250-300 defans katmış oluyorsunuz. İşin özü hiç Splendor Common'lara ya da bu sos Common'lara, bunlar da mesela pahalı oluyor. Common olduğu zaman pahalı oluyor. Çünkü kullanışlı diye daha verimli, mantıklı olan bu diye pahalı oluyor. Fiyatının yüksek olması normal. Biz şu Common'ların tek parçasından bile daha ucuz maliyetle azıcık uğraşla bir Splendor Common etkisi yaratabiliriz. Ama dediğim gibi bu seti zırt pırt değiştireceğiz. Hani tercih etmek istersiniz, istemezsiniz. Bu sizin tercihiniz artık. Bunu özellikle dediğim gibi TR Suru oynayan arkadaşlarımızda biraz daha bu kafa karışıklığı oluyordu. İlerleyen videolarda tabii hemen 2-3 gün sonra olmaz da bu konulara ufak ufak değineceğim. İşte bakıyorum 3 video sonra job itemi bu parçalar var. Biraz gene orada kafa karıştırıcı muhabbetler var. Onlardan bu Airstream'ler falan nasıl üretilir? Ya da biz kervan çekince ne elde ediyoruz vesaire. Dediğim gibi o konulara da ilerleyen zamanlarda ufak ufak değiniriz. Umarım bu videoda sizin hani kendi job tercihinizi yapmanızda size fayda sağlar diye düşünüyorum. Tekrardan hatırlatıyorum. Önce set silah. Job set full blue olsun yeter. Job setin detayı için geri kalan setinizin, silahınızın çok iyi olması lazım. Bunlar artık ince tuz, biber olacak detaylar.
Setiniz bozuksa, silahınız bozuksa kamınmış mamınmış hiç buralara girip de gereksiz paranızı harcamayın. Bunlarda çok fazla defans değeri falan gene farkı yok yani. Sizin setinize yapacağınız yatırım daha mantıklı olur. İlerleyen videolarda görüşürüz arkadaşlar. Dediğim gibi o ay sonraki çarımı da ben şu anlık job set almayacağım. İlerleyen zamanlarda artık 85-90 levellerde falan böyle Alexandria yani düşük levelde falan girmek istersem muhtemelen o zaman denk gelirse bir job set çekerim full blue. Leveline bakmam, sosuna, kamınına bakmam. Full blue set çekerim. O beni oralarda dayandırır zaten. Diğer videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.